14 Mart 1536. İstanbul sisler içinde. Gece yarısı. Koskoca Cihan İmparatorluğu'nun kalbi Topkapı Sarayı derin bir sessizliğe bürünmüş. Ancak bu sessizlik huzurun değil, yaklaşan bir fırtınanın habercisi. Sarayın loş ve soğuk taş koridorlarında karanlığa karışmış dört dilsiz cellat ilerliyor. Dudakları mühürlü, ellerinde ölümün sessiz ilmeği var. Dittikleri hedefleri sıradan biri değil. Dünyanın en güçlü imparatorluğunun ikinci adamı. Kanuni Sultan Süleyman'ın sırbaşı, can yoldaşı, çocukluk arkadaşı. Pargalı İbrahim Paşa. O an ipek yastıklar üzerinde dünyanın tüm tehlikelerinden uzak, derin ve huzurlu bir uykuda. Padişahının kanatları altında olduğuna, dostluğunun asla sarsılmayacağına olan o sonsuz kibriyle uyuyor. Oysa sadece birkaç saat önce aynı masadaydılar. Ramazan ayının huzuru içinde can dostu Süleyman'la birlikte iftar açmışlardı. Beraber yemiş, beraber konuşmuşlardı. Her şey her zamanki gibi görünüyordu. Ama İbrahim Paşa bunun dünyadaki son akşam yemeği olduğunu bilmiyordu. Ölüm padişahın fermanı ile geldi ve devletin o ağır çarkı İbrahim için acımasızca döndü. Sessiz cellatların elindeki ipek kement bir dönemin kapanışını müjdeliyordu. İbrahim Paşa uykuya dalmıştı ve bir daha asla uyanmayacaktı. Bu büyük devleti idare eden benim. Her ne yaparsam yapılmış olarak kalır. Bir zamanlar Avusturya elçilerinin yüzüne baka baka söylenen o kibirli sözler. Dünyaya meydan okuyan o kudretli vezir bir gecede karanlığa gömülüyordu. Peki bu adam gerçekte kimdi? Yunanistan'ın Parga köyünde bir balıkçı oğlu olarak doğan, korsanlar tarafından köle pazarına düşürülen o küçük çocuk, nasıl oldu da dünyanın kaderini belirleyen bir imparatorluk sadrazamına dönüştü? Ve daha da önemlisi, nasıl oldu da padişahın en değerlisi olarak Makbul lakabıyla zirveye tırmanıp yine aynı padişahın emriyle Maktul olarak tarihe geçti? Bu hikaye iktidarın, dostluğun, ihanetin ve gücün zehirlediği bir ruhun hikayesidir. Hikayenin asıl karanlık ve ihtişamlı kısmına geçmeden önce küçük bir ricam var. Tarih Fısıltısı kanalımızın 1000 abone hedefine ulaşmasına çok az kaldı. Eğer bu derin tarihi yolculukta bize destek olmak ve geçmişin gizli kalmış fısıltılarını birlikte dinlemek isterseniz lütfen şimdi abone olun. Hazırsanız Parda'dan Topkapı'ya uzanan bu fırtınalı hayata en baştan başlayalım. Bölüm 2. Parga. Bir çocuğun esareti ve yeniden doğuşu. 1490'lı yılların sonu. Ege'nin zümrüt sularının, İonya'nın sarp kayalıklarıyla buluştuğu o sessiz ve huzurlu coğrafya. Venedik Cumhuriyeti'nin gölgesinde zamanın adeta yavaş aktığı, kendi halinde küçük bir balıkçı kasabası, Parga. Doğuda ve batıda imparatorlukların kanlı savaşları sürerken bu küçük kasabada hayat sadece deniz, ağlar ve güneşin doğuşu etrafında şekilleniyordu. İnsanların en büyük derdi fırtınalı havalarda sağ salim karaya dönebilmekti. Tarihin akışını değiştirecek olan o büyük fırtınanın bu sessiz sulara henüz uğramadığı yıllar. İşte bu kasabada yoksul ama onurlu bir balıkçı ailesi yaşıyordu. Oğullarının adı İbrahim'di. En azından bizim bildiğimiz adıyla. Hristiyan olarak doğduğu bu topraklardaki asıl adının ne olduğunu tarih sayfaları kesin olarak kaydetmedi. Ancak bilinen bir gerçek var. Bu çocuk sıradan bir balıkçı oğlu değildi. Yaşıtları sokaklarda oynarken o denizin ufuklarına bakıyor, limana yanaşan Venedikli, Rum ve Cenevizli tüccarların dillerini, hareketlerini, kültürlerini adeta bir sünger gibi emiyordu. Zekası, gözlerindeki o doymak bilmez merak ateşi daha o yaşlarda bile fark ediliyordu. Oysa kader bu parlak zeka için çok karanlık ve acımasız bir başlangıç hazırlamaktaydı. Bir Akdeniz sabahı, ufukta beliren kara yelkenler, Parga'nın o masum günlerinin sonu oldu. Korsanlar. Bazı kaynaklara göre Osmanlı akıncıları, bazılarına göre ise amansız Akdeniz korsanları kasabaya saldırdı. Kıyamet koptu. Ateş, kan ve gözyaşı. Küçük İbrahim, çaresizce çırpınan annesinin ve babasının kollarından sökülüp alındı. Henüz 6 yaşlarında bir çocuk. Karanlık, dar ve rutubetli bir gemi ambarında, etrafında ağlayan diğer esirlerle birlikte bilmediği bir meçhule doğru yola çıktı. O geminin ambarında sadece İbrahim'in özgürlüğü değil, çocukluğu, adı, geçmişi ve kimliği de karanlık sulara gömülüyordu.
Günlerce süren o korkunç deniz yolculuğunun ardından kara göründü. Ancak bu kara kurtuluş değil, yeni bir cehennemdi. Kale pazarları. Bir zamanlar Parga'nın özgür ufuklarına bakan o zeki çocuk, şimdi boynunda bir iple, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bir pazarda bir eşya gibi sergileniyordu. Kimsesizdi, dilsizdi, korku içindeydi, satıldı ve kaderin onu sürüklediği, hayatının ikinci büyük perdesinin açılacağı o şehre doğru yola çıkarıldı. Manisa, Saruhan Sancağı'nın kalbi, Ege'nin incisi. Burası sıradan bir Anadolu şehri değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nda geleceğin padişahlarının yetiştirildiği şehzadeler şehriydi. İbrahim, Manisa'da dul, zengin ve son derece kültürlü bir kadının yanına hizmetkar olarak verildi. Bu yeni dünyada hayatta kalmanın tek yolunun aklını kullanmak olduğunu çok çabuk anladı. İslamiyet'i kabul etti. Okuma yazmayı söktü. Farsça, Arapça, Rumca, İtalyanca ve Sırpçayı ana dili gibi öğrendi. Bir köleydi, evet. Ama Manisa'nın entelektüel havasını soludukça zihni sınırları aşıyor, bir imparatorluk diplomatı gibi yetişiyordu. Ancak İbrahim'in ruhunu kurtaran şey sadece diller veya kitaplar olmadı. O, içine attığı tüm acıları, vatan hasretini, annesinin kokusunu ve esaretin ağırlığını dışa vuracak bir yol bulmuştu. Müzik. Ustalıkla keman çalmayı öğrendi. Yay, telleri her dokunduğunda pargalı o küçük çocuğun sessiz çığlıkları Manisa'nın ılık gecelerine karışıyordu. Müziği öylesine içli, öylesine büyüleyiciydi ki onu dinleyip de etkilenmemek mümkün değildi. Ve bir gün, o kemanın tellerinden dökülen nameler dünyanın kaderini değiştirecek bir kulağa ulaştı. Rivayet odur ki Manisa'nın genç ve parlak Sancakbeyi Şehzade Süleyman bir gün av dönüşü veya bir gezinti sırasında bu büyüleyici keman sesini duydu. Sese doğru yaklaştı. Karşısında kendisiyle aynı yaşlarda derin bakışlı, zarif ve hüzünlü bir genç duruyordu. Süleyman onu sarayına çağırdı. Ancak Süleyman'ı büyüleyen şey sadece müzik olmadı. İbrahim konuştukça, edebiyattan, tarihten, Batı ve Doğu kültürlerinden bahsettikçe, Şehzade Süleyman karşısındakinin sıradan bir köle değil, eşine ender rastlanır bir deha olduğunu anladı. Onu derhal annesi Hafsa Sultan'ın izniyle kendi mahiyetine en yakınını aldı. O gün Manisa Sarayı'nın bahçesinde sadece bir köleyle bir prens tanışmadı. Tarihin en kudretli, en karmaşık ve en trajik dostluklarından birinin temeli atıldı. Aralarında hiçbir ortak nokta yoktu. Ne din, ne kan, ne de soy. Biri dünyanın en büyük imparatorluğunun tek varisi, diğeri ise denizin ötesinden koparılmış dilsiz bir köleydi. Ama ruhları, entelektüel açlıkları ve yalnızlıkları onları birleştirdi. Beraber avlandılar, beraber at sürdüler, geceler boyu beraber İskender'in, Sezar'ın tarihini okudular. Süleyman için İbrahim bir hizmetçi değil, sırdaş, akıl hocası, adeta bir kardeş olmuştu. Padişahlık yolunda sırtını korkusuzca yaslayabileceği tek adamdı. Ancak bu muazzam dostluk yıllar sonra dünyanın zirvesine ulaştığında her iki adamı da kendi içlerindeki karanlıkla yüzleşmek zorunda bırakacaktı. Bölüm 3. Tahtaki Dost. Olağanüstü yükseliş. Yıl 1520. Acımasız bir imparatorluk inşacısı olan Yavuz Sultan Selim'in ani ölümüyle Osmanlı tarihi yeni bir ufka açıldı. 26 yaşındaki Şehzade Süleyman, altın yağmurları ve tekbir sesleri arasında üç kıtanın tek hakimi olarak tahta çıktı. Kanuni ve muhteşem ünvanlarıyla anılacak olan o büyük padişah ve Süleyman'ın cihan tahtına oturduğu o gün kendi gölgesini de yanında İstanbul'a getirdi. Manisa'da birlikte büyüdüğü o esir çocuk İbrahim. Artık hasada başı ve iç şahinciler ağası sıfatlarıyla padişahın en mahrem çemberine, yatak odasının kapısına kadar giren tek isimdi. Ama Süleyman'ın onun için hazırladığı kadar hasada başılıktan çok daha büyüktü. Tarih 27 Haziran 1523. Osmanlı bürokrasisi tarihinin en büyük şoklarından birini yaşadı. Normal şartlarda bir kişinin sadrazam olması için yıllarca savaşlarda kan dökmesi, beylerbeyi olması, vezirlik rütbelerinde pişmesi gerekirdi. Ancak Süleyman tüm kuralları, tüm teamülleri tek bir fermanla yıktı.
Saygın Sadrazam Piri Mehmet Paşa'yı emekli edip tecrübeli paşaları atlayarak hiçbir vezirlik deneyimi olmayan Hasadabaşı İbrahim'i doğrudan vezir-i azam atadı. Devlet erkanı hayretler içindeydi. Daha dün padişahın kaftanını tutan adam bugün padişahın mührünü taşıyordu. O artık koskoca imparatorluğun ikinci adamıydı. Süleyman'ın ona duyduğu güven ve sevginin sınırı yoktu. Bu sevginin taştan bir ispatı olarak padişah ona İstanbul'un kalbinde, at meydanında devasa bir saray hediye etti. İbrahim Paşa Sarayı. Bu öyle bir ayrıcalıktı ki koskoca cihan padişahı sık sık kendi sarayı Topkapı'dan çıkar, sadrazamının bu muazzam sarayına gelip onunla yemek yer, saatlerce baş başa kalırdı. İbrahim, gücün ve statünün kelimenin tam anlamıyla zirvesindeydi ve bu zirvenin taçlanması gerekiyordu. Bugün popüler kültürde ve dizilerde İbrahim Paşa'nın padişahın kız kardeşi Hatice Sultan ile evlendiği anlatılır. Oysa tarihsel arşivler gerçeğin çok farklı olduğunu fısıldar. İbrahim Paşa'nın kalbini çalan ve hayatını birleştirdiği kadın köklü bir aileden gelen Muhsine Hatun'du. Muhsine Hatun, onu yıllar önce bir köle olarak yanına alan ailenin kızıydı. İbrahim, en zayıf halini bilen bu soylu kadına öylesine derin bir aşkla bağlıydı ki, seferlerden ona yazdığı tutkulu mektuplar bugün hala arşivlerimizde o büyük aşkın sessiz şahitleri olarak durmaktadır. 1524 yılının Mayıs ayında At Meydanı daha önce eşi benzeri görünmemiş bir şölene sahne oldu. İbrahim Paşa ve Muhsine Hatun'un düğünü. Tam 15 gün 15 gece süren devlet hazinesinden devasa bütçelerin harcandığı bir gövde gösterisi. At koşuları, cirit oyunları, devasa nahıl ağaçları. Rivayet odur ki Kanuni düğünden sonra İbrahim'e şaka yollu sorar. Senin düğünün mü daha görkemliydi yoksa benim şehzadelerimin sünnet düğünü mü? İbrahim'in cevabı ise tarihe geçecektir. Benim düğünüm daha görkemliydi hünkârım. Çünkü benim düğünümde cihana hükmeden bir padişah misafirdi. Güç, beraberinde muazzam bir zenginliği ve lüks tutkusunu da getirdi. Sanata, estetiğe ve İtalyan Rönesansı'na hayran olan İbrahim Paşa, sofrasında altından dökülmüş eşyalar, paha biçilemez firuze bardaklar kullanırdı. Venedik'ten özel sanat eserleri ve mücevherler getirtirdi. O, sıradan bir devlet memuru değil, zevkleri, yaşam tarzı ve kibriyle adeta doğunun ortasındaki bir Rönesans prensi gibi davranıyordu. Avrupa'nın en kurt diplomatları, Venedik elçileri bile onun karşısına şaşkına dönüyordu. Pietro Zen ve Marco Minno gibi diplomatlar ülkelerine yolladıkları gizli raporlarda ondan Muhteşem İbrahim diye bahsediyorlardı. Çok iyi İtalyanca konuşan, Antik Roma'yı ve Büyük İskender'i ezbere bilen bu adam için raporlara şu notlar düşürüyordu. Sultan Süleyman ona öylesine güveniyor ki İbrahim ne isterse olur. İbrahim fetheder, Süleyman sadece fermanı imzalar. İşte bu mutlak güç zamanla bir zehre dönüştü. Bu büyük devleti idare eden benim. Ben ne dersem o olur. İbrahim Paşa, padişahın kendisine verdiği o muazzam yetkileri artık kendi şahsi kudreti zannetmeye başlamıştı. Zirve sarhoşluğu ruhunu ele geçirmişti. İbrahim, uçurumun en yüksek noktasındaydı. Ancak oradan sadece bir adım sonrası dipsiz bir boşluktu. Bölüm 4. Askeri ve diplomatik deha, fetihler ve kibir. İbrahim Paşa artık sadece saray duvarları arasında padişahına şiirler okuyan bir hasodabaşı değildi. O, devasa bir imparatorluğun sadrazamıydı ve bu ünvanın hakkını savaş meydanlarında vermesi gerekiyordu. İlk büyük sınavı Osmanlı'nın en zengin ama bir o kadar da karmaşık eyaleti olan Mısır'dan geldi. Hain Ahmet Paşa'nın Kahire'de başlattığı bağımsızlık isyanı, imparatorluğun güney sınırlarını tehdit ediyordu. 1524 yılında İbrahim Paşa, padişahın mutlak yetkisi ve devasa bir orduyla Mısır'a doğru yola çıktı. Kavurucu çöl güneşinin altında uçsuz bucaksız kum tepelerini aşarken o artık bir diplomat değil, demir iradeli bir komutandı. Kahire'ye vardığında isyanı bastırması uzun sürmedi. Ahmet Paşa'nın izleri silindi, isyancılar kılıçtan geçirildi. Ancak İbrahim Paşa'nın gerçek dehası kan dökmek değil, nizam kurmaktı. Binlerce yıllık antik firavunların mezarları olan büyük piramitlerin gölgesinde Osmanlı'nın mutlak otoritesini yeniden inşa etti.
Mısır'ın kanayan yaralarını sardı, bozulan idari sistemi kökünden değiştiren ünlü Mısır Kanunnamesini hazırlattı. Vergileri adaletle düzenledi, Kahire'yi onarttı. İstanbul'a döndüğünde Mısır'dan her yıl düzenli akacak 80 bin altınlık bir hazine sistemi bırakmıştı. O, artık kanıtlanmış bir devlet adamıydı. Bu eşsiz başarılar, padişahın ona olan güvenini hayal dahi edilemez bir noktaya taşıdı. Süleyman, ona seraskerlik beratını verdi. Bu ferman sıradan bir rütbe değildi. Seraskerlik, ordunun başkomutanlığı anlamına geliyordu. Yani İbrahim Paşa, padişahın sefere çıkmadığı veya padişahın bizzat bulunduğu savaşlarda bile asker üzerindeki tüm emir komuta zincirinin en tepesindeki kişiydi. O parşömeni elinde tuttuğunda altın işlemeli kaftanın içinde hissettiği güç, dünyadaki çoğu kralın bile sahip olamadığı bir kudretti. Ve o kudretin sınanacağı en büyük meydan Mohaç. 29 Ağustos 1526. Avrupa'nın kaderini belirleyecek olan gün. Fırtınalı ve karanlık bir gökyüzünün altında, Macaristan'ın devasa ovalarında iki büyük ordu karşı karşıyaydı. Bir yanda Avrupa'nın ağır zırhlı şövalyeleri, diğer yanda Osmanlı'nın savaş makinesi. İbrahim Paşa bu ölüm kalım savaşında Osmanlı ordusunun sağ kanadına komuta ediyordu. Savaşın stratejisi kusursuzca kurulmuştu. Ağır zırhlı düşman atlıları Osmanlı'nın zincirlerle birbirine bağlanmış topçu hatlarına doğru çekilecekti. İbrahim'in gözlerinde zerre kadar korku yoktu. Savaş başladığında Mohaç Ovası adeta bir cehenneme döndü. Topların gürlemesi, kılıçların çarpışması ve çamura saplanan ağır şövalyelerin feryatları birbirine karıştı. İbrahim Paşa, şaha kalkan siyah atının üzerinde, ateş ve dumanın içinden ordusunu bir orkestra şefi gibi yönetiyordu. Sadece 2 saat. İnsanlık tarihinin en kısa ve en yıkıcı meydan muharebelerinden biri sadece 2 saat sürdü. Macar ordusu tamamen yok edildi. Kral Lajos kaçarken bataklıkta boğuldu. Macaristan, bağımsız bir devlet olarak o gün o çamurlu ovada haritadan silindi. Muazzam zaferin ardından Budin'e yani Budapeşte'ye girildi. Ancak İbrahim Paşa İstanbul'a dönerken yanında sadece altın ve mücevher değil, felaketini hazırlayacak bir ganimet getirdi. Kralın sarayından alınan 3 devasa bronz heykel, Herkül, Diana ve Apollon. İbrahim Paşa bu heykelleri at meydanındaki kendi sarayının önüne adeta bir güç sembolü olarak diktirdi. Ancak muhafazakar İstanbul halkı için bu affedilemez bir küfürdü. Sokaklarda fısıltılar başladı. Ona Frank İbrahim, put dikici demeye başladılar. O heykeller sadece bronzdan ibaret değildi. İbrahim'in padişaha eşdeğer olma kibrinin taşa dönüşmüş haliydi. Savaş meydanlarında kılıçla alınanlar masa başında kalemle mühürlenmeliydi. 1533 İstanbul Antlaşması. İbrahim Paşa'nın diplomatik dehasının şaheseri. Habsburg İmparatorluğu ile Osmanlı arasında yapılan bu antlaşma görüşmelerini İbrahim Paşa bizzat tek başına yönetti. Haritalar açıldı, sınırlar çizildi. Karşısındaki ençiler sadece bir vezirle değil, koca bir imparatorluğun beyniyle mücadele ettiklerinin farkındaydılar. Ve o masadan Avrupa'nın gururunu paramparça ederek kalktı. Bu antlaşmanın maddeleri tarihte eşine az rastlanır bir psikolojik tahakkümdü. Avusturya Kralı Ferdinand, protokol olarak Osmanlı padişahına değil, sadece sadrazamına yani İbrahim Paşa'ya eşit sayılacaktı. Divan-ı Hümayun'da Avusturya elçileri önünde diz çökerken İbrahim Paşa onlara yukarıdan adeta bir tanrı gibi bakıyordu. Kibrin zehri artık damarlarına tamamen işlemişti. O an padişahın gölgesi olmaktan çıkmış, kendini padişahın ortağı, hatta onun iradesini yönlendiren yegane güç olarak görmeye başlamıştı. Ve bu muazzam yanılgı onun ölüm fermanının ilk satırlarını yazıyordu. Bölüm 5. Güç zehirlenmesi, kibrin başlangıcı ve çöküş. Bu dinden ganimet olarak getirilen ve at meydanına dikilen 3 padan heykeli. Sadece dindar İstanbul halkının değil, aydınların da mırıldanmasına neden olmuştu.
O mırıltılar, karanlık bir İstanbul gecesinde, genç ve yetenekli bir Osmanlı şairinin kaleminden dökülen 2 satırlık bir şiire dönüştü. Şairin adı Tigani'ydi. Tigani, o loş meyhane köşesinde İbrahim Paşa'nın kibrini tarihe kazıyacak o meşhur Farsça beyt yazdı. Dü İbrahim Ahmet bedeyri ciham, yeki büt şiken şüd diger büt nişam. Yani diyordu ki, dünya tapınağına 2 İbrahim geldi. Biri putları kırdı, diğeri put dikti. Bir zamanlar sanatı, şiiri ve edebiyatı her şeyin üstünde tutan İbrahim Paşa'nın bu eleştiriye vereceği tepki, onun içindeki karanlığın ilk patlaması olacaktı. İbrahim Paşa bu şiiri duyduğunda kelimenin tam anlamıyla çılgına döndü. Gücü elinde tutan bir sadrazamın kendisine uzanan bir kalemi affetmesi beklenemezdi. Ancak İbrahim'in öfkesi adaletin çok ötesine geçmişti. Genç şair Figani derhal yakalandı. İstanbul sokaklarında üzerine işkence edilerek, eşeğe ters bindirilerek gezdirildi ve nihayetinde 1532 yılında asılarak idam edildi. Bir şiir yüzünden gencecik bir canın alınması. Bu artık bir devlet adamının değil, kibre teslim olmuş, eleştiriye tahammülü kalmamış, acımasız bir tiranın ayak sesleriydi. İbrahim, gücünün gölgesinde kendi insanlığını kaybetmeye başlamıştı. Kibirden doğan körlük, şairin ölümüyle durmadı. Hatta daha da ileri gitti. Osmanlı'nın doğudaki en büyük rakibi Safevi İmparatorluğu'na karşı düzenlenen Ürekeyn Seferi sırasında İbrahim Paşa fermanlarına ve emirnamelerine o lanetli ünvanı atmaya başladı. Serasker Sultan. Sultan. Osmanlı'da sultan ünvanı yalnızca hanedan üyelerine aittir. Bir kulun, bir sadrazamın bu ünvanı kullanması tahtın manevi ağırlığına ortak olma cüretidir. Meydanlarda tellallar, Serasker Sultan'ın emridir diye bağırdığında devlet erkanı dehşet içinde birbirine bakıyordu. O an birçoğu padişaha sadakatle bu kibri cezalandırmak arasında gidip geliyordu. Irak'ın seferi zorluklarla doluydu. Safevi Şahı Tahmasp doğrudan savaşa girmiyor, Osmanlı ordusunu Anadolu'nun doğusunda, dondurucu soğuklarda ve lojistik kabusların içinde oyalayıp duruyordu. Ordu yorulmuş, erzaksız kalmış ve kara kışın ortasında perişan olmuştu. İbrahim Paşa bu krizi yönetmekte zorlanıyordu ve güce tapan her kibirli liderin yapacağı gibi bu başarısızlığın, bu lojistik çöküşün faturasını keseceği bir günah keçisi aradı. Gözleri, padişahın kendisine sefer için müşavir olarak atadığı Osmanlı'nın en zengin, en kudretli ve en dürüst bürokratlarından birine çevrildi. Defterdar İskender Çelebi. İbrahim Paşa, onun zenginliğini, ordudaki nüfuzunu ve en önemlisi Süleyman'ın ona duyduğu sarsılmaz güveni hep kıskanmıştı. Serasker Sultan nidasına itiraz eden de yine İskender Çelebi'ydi. İbrahim Paşa, ordudaki tüm erzak ve lojistik sıkıntılarını zekice bir iftira kurgusuyla İskender Çelebi'nin üzerine yıktı. Kanuni'yi bu sadık devlet adamının ihanet ettiğine ikna etti. Ve 13 Mart 1535 tarihinde Bağdat'ın Atpazarı meydanında koskoca imparatorluğun defterdarı İskender Çelebi boynuna geçirilen yağlı ilmekle haksız yere idam edildi. İskender Çelebi'nin ölümü İbrahim'in kibrinin ve gücünün zirvesi gibi görünüyordu. Ancak aslında bu onun ruhunu tamamen yutan bir kara deliğin başlangıcıydı. Artık karşısında onu eleştirebilecek, ona karşı çıkabilecek hiç kimse kalmamıştı. Kendini adeta dokunulmaz bir yarı tanrı gibi görüyordu. Avrupa elçilerini ezen, şairleri asan, devletin en büyük bürokratlarını iftiralarla yok eden bu adam, aslında kendi boynuna geçirilecek olan ipek kementi ilmek ilmek kendi elleriyle örüyordu. Sadece henüz bunun farkında değildi. Ama unuttuğu bir şey vardı. Dünyanın tek hakimi oydu. Kanuni Sultan Süleyman. İskender Çelebi'nin haksız yere idam edilmesi, devlet erkanı içinde büyük bir infial yaratmıştı. Ve rivayete göre idamdan kısa bir süre sonra Kanuni Sultan Süleyman rüyasında İskender Çelebi'yi gördü. Defterdar padişahın yakasına yapışıp "Neden kanıma girdin?" diye hesap soruyordu. Bu rüya padişahın kalbindeki o ince güven bağını kopardı. Serasker Sultan ünvanları, idam edilen şairler, küstah elçi görüşmeleri ve son olarak haksız bir idam. Süleyman artık çocukluk arkadaşı İbrahim'e baktığında can yoldaşını değil,
İmparatorluğuna ortak olmaya çalışan, kontrolden çıkmış, tehlikeli bir rakip görüyordu. İbrahim Paşa hala güvende olduğunu sanıyordu. Padişahın sevgisinin sonsuz olduğuna, çocukluk yeminlerinin kendisini koruyacağına dair kör bir inanca sahipti. Oysa padişahın zihninde hüküm çoktan verilmiş, şüphe tohumları yeşermişti. Artık gölgeler uzuyor, karanlık Topkapı Sarayı'nın koridorlarına çöküyordu. İbrahim Paşa, o karanlığın içinde kendisine doğru yaklaşan ayak seslerini duymayacak kadar sağırlaşmıştı. Çünkü sarayın harem kısmında bu kibrin cezasını kesmek için fırsat bekleyen, padişahın zihnini ilmek ilmek işleyen çok daha tehlikeli bir düşman vardı. Pargalı İbrahim Paşa'nın hayat hikayesi anlatılırken, tarih sahnesinin karanlık köşelerinde bekleyen o muazzam gücü es geçmek, eksik bir masal anlatmak olur. O güç, Ukrayna steplerinden koparılıp köle olarak İstanbul'a getirilen, ancak zekasıyla bir cihan imparatorluğunun kaderini değiştiren o eşsiz kadındı. Hürrem Sultan. Güzelliğinden ziyade kıvrak zekası, meşesi ve okuduğu kitaplardan süzdüğü o derin siyasi aklıyla Kanuni Sultan Süleyman'ı kendine meftun etmişti. O, sadece bir cariye değil, Osmanlı tarihinde ilk kez resmi nikahla padişah eşi olan devletin en güçlü siyasi figürüydü. Ve İbrahim Paşa'nın sonunu getirecek olan fırtına bizzat onun nefesiyle başlayacaktı. Hürrem Sultan'ın devlet yönetimine fiilen dahil oluşu büyük bir krizin dehası sayesinde oldu. Eski saray yangını. O dönemde padişahın ailesi ve haremi, devletin yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı'nda değil, Beyazıt'taki eski sarayda kalırdı. Kadınların devlet işlerine karışması fiziken mümkün değildi. Ancak çıkan o büyük yangın Hürrem için paha biçilemez bir fırsat yarattı. Yangını bahane ederek haremi, yani kadınları, tarihte ilk kez devletin tam kalbine, Topkapı Sarayı'na taşıttı. Artık o, Divan-ı Hümayun'un duvarlarının hemen arkasında, tüm siyasi kararların alındığı odanın sadece bir kapı ötesindeydi. Hürrem Sultan, Kanuni üzerindeki etkisini kılıçla veya tehditle değil, kelimelerle kurdu. Padişah seferdeyken ona yazdığı o meşhur mektuplar, sadece bir aşkın değil, muazzam bir psikolojik manipülasyonun da eseridir. Hasreti bir silah gibi kullanır, Süleyman'ın duygularını ince ince işlerdi. Ünlü tarihçi Erhan Afyoncu'nun dediği gibi, Hürrem'in mektuplarını okuduğunuzda dehşete düşersiniz. O, Kanuni'nin sadece kalbine değil, zihnine de hükmediyordu. Ve bu zihinde İbrahim Paşa'nın kapladığı o büyük ve dokunulmaz yeri yıkmadan kendi iktidarını kuramayacağını çok iyi biliyordu. Çünkü ortada çözülmesi gereken çok büyük, ölümcül bir mesele vardı. Taht varisi kim olacaktı? İbrahim Paşa, Osmanlı geleneklerine sıkı sıkıya bağlıydı ve Kanuni'nin ilk oğlu Mahidevran Sultan'dan olma Şehzade Mustafa'yı destekliyordu. Mustafa, genç, yetenekli, cesur ve özellikle ordunun, Yeniçerilerin taparcasına sevdiği o mükemmel şehzade. Ancak Hürrem Sultan'ın kendi oğulları vardı ve kuralları çok net biliyordu. Osmanlı'nın acımasız kardeş katli yasasına göre eğer Mustafa tahta çıkarsa Hürrem'in tüm oğulları boğdurulacaktı. İbrahim Paşa Mustafa'yı destekleyerek aslında Hürrem'in çocuklarının ölüm fermanını imzaladığının farkında bile değildi. Saray koridorlarında karşılaştıklarında kelimeler yerini o soğuk ve ölümcül bakışmalara bırakıyordu. İkisi de zekiydi. İkisi de acımasızdı. Ve ikisi de kölelikten gelip dünyanın en güçlü adamının ruhu üzerinde hak iddia ediyordu. Ancak İbrahim Paşa gücünü meydanlarda, çadırlarda, orduların önünde gösterişle sergilerken, Hürrem Sultan gücünü karanlıkta, ipek yastıkların arasında, padişahın kulağına fısıldayarak inşa ediyordu. İbrahim, düşmanının bu sessiz ve derinden gelen stratejisini anlayamayacak kadar kibrine yenik düşmüştü. Hürrem Sultan, İbrahim'i doğrudan karşısına alacak kadar aptal değildi. Bunun yerine onun kendi kazdığı kuyuya düşmesini bekledi. İbrahim'in her hatasını, her kibirli sözünü özenle topladı ve zehirli bir sarmaşık gibi padişahın zihnine doladı. Sultanım, kulunuz İbrahim, Serasker Sultan unvanını kullanıyormuş. Elçilere, devleti bizzat kendisinin yönettiğini, sizin kararlarınızı bile silebileceğini söylemiş.
Masum defterdar İskender Çelebi'yi kıskançlığı yüzünden astırmış. Her fısıltı, Kanuni'nin çocukluk arkadaşına duyduğu o sarsılmaz güven duvarından bir taş daha eksiltiyordu. Hürrem, baltayla değil, su damlasının kayayı deldiği gibi sabırla parçalıyordu İbrahim'i. Bölüm 7. Son akşam yemeği. İdam gecesi ve uyku fetvası. Zaman 1536 yılının Mart ayına geldiğinde Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın zihni dipsiz bir karanlığın içine hapsolmuştu. Bir tarafta devletin bekası, nizam-ı alem ve mutlak otoritesini tehdit eden, kibrine yenilmiş bir sadrazam vardı. Diğer yanda ise gençliğini beraber geçirdiği, en gizli sırlarını paylaştığı, canından çok sevdiği çocukluk arkadaşı İbrahim. Süleyman, imparatorluğunu kılıçla kolayca yönetebiliyordu. Ancak kendi vicdanıyla verdiği bu savaş, girdiği hiçbir meydan muharebesine benzemiyordu. Çünkü yıllar önce İbrahim henüz sadece sadık bir hasodabaşıyken Süleyman ona o ağır sözü, o meşhur yemini etmişti. Ben hayatta olduğum sürece seni kimse öldüremez. Bizzat ben bile. Bir padişahın sözü devletin temeliydi. Süleyman kendi yeminini bozmadan devletini bu kibir zehrinden nasıl kurtaracaktı? Gece yarıları uykusuz kalan padişah, çareyi dönemin en büyük fıkıh alimi Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin o karanlık kütüphanesinde aradı. Tarihin sayfaları o gece o kütüphanede konuşulanları kesin olarak yazmaz. Ancak yüzyıllardır dilden dile aktarılan, arşivlerin gölgesine gizlenmiş o meşhur rivayet şudur. Ebu Suud Efendi, padişahın vicdanını kanatan bu yemin krizine, dinin ve hukukun o ince çizgisinde ölümcül bir çözüm buldu. Kamış kalemini mürekkebe batırdı ve fetva kağıdına tarihin en trajik, en felsefi hükümlerinden birini yazdı. Uyku hali yarı ölüm sayılır. Yani eğer İbrahim Paşa uyurken, şuurunu yitirmişken, nefes alıyor ama yaşamıyorken infaz edilirse, padişah onu hayattayken öldürmüş sayılmazdı. Yemin bozulmamış olacaktı. Modern tarihçiler bu fetvanın gerçekliğini ne kadar tartışırsa tartışsın, bu hikaye mutlak gücün bile kendi vicdanından kaçmak için nasıl çaresizce bir kelime oyununa sığındığının en acı kanıtıdır. Mürekkep kurumuş, hüküm verilmişti. Fetva verilmiş, devletin soğuk çarkları dönmeye başlamıştı. Ancak Kanuni Sultan Süleyman için asıl cehennem o an başladı. O sadece bir isyancıyı, sadece bir haini veya bir düşmanı ölüme göndermiyordu. O, Manisa'daki o ıssız gecelerde keman çalan o hüzünlü çocuğu ölüme göndermiyordu. Beraber kitap okudukları, beraber geleceği hayal ettikleri, uğruna Avrupa elçilerini diz çöktürdüğü Pargalı'yı, kendi gençliğini, kendi masumiyetini öldürüyordu. O gece dünyanın en güçlü adamı odasında yapayalnızdı. İmparatorlukların kaderini tek bir işaretiyle değiştiren o kudretli elleri şimdi yüzünü kapatmış, sessizce ağlıyordu. İktidar zirvede tek başına kalmaktı. Ve Süleyman o zirvenin dondurucu soğuğunu, yüzünden süzülen o sıcak ve zehirli gözyaşını da iliklerine kadar hissediyordu. 14 Mart 1536. Mübarek Ramazan ayının o huzur dolu iftar vakitlerinden biri. İbrahim Paşa, padişahın özel davetlisi olarak Topkapı Sarayı'na geldi. Her zamanki gibi baş köşedeydi. Süleyman ile karşılıklı oturdular. Gümüş tabaklarda en nadide yemekler, altın kadehlerde şerbetler sunuluyordu. Ama sofrada sadece yemek değil, elle tutulabilecek kadar ağır, boğucu bir sessizlik vardı. Süleyman biliyordu. Dostunun o gece öleceğini biliyordu. Onun lokmasını yutuşunu, gülümsediği anları, gözlerindeki o kibrin ardında yatan aidiyet hissini, hepsini son kez izliyordu. Peki ya İbrahim? Tarihçiler İbrahim'in bu yaklaşan felaketi hissedip hissetmediğini hep tartışır. O kadar zeki bir adam, rüzgarın tersine döndüğünü nasıl anlamamıştı? Yoksa kibri onu ölüme yürürken bile kör mü etmişti? O iftar sofrası, kelimelerin bittiği, dostluğun ve ihanetin aynı tabaktan yenildiği son duraktı. Yemekten sonra gece yarılarına kadar süren o son sohbet başladı. Neler konuştular?
Irak'ın seferindeki zaferleri mi? Mısır'daki isyanı mı? Yoksa 20 yıl öncesine dönüp Manisa'da şarap içtikleri, kitap okudukları o güneşli günleri mi? Süleyman, karşısındaki adama bakarken onun içindeki o parlak zekanın nasıl kibre yenik düştüğünü görüyordu. İbrahim konuşuyordu. Belki de yine devleti nasıl idare ettiğinden, kendi gücünden bahsediyordu. Süleyman dinledi. Sadece dinledi. Saatler ilerledi. Padişah, eski dostuna her zamanki gibi sarayda kalmasını, kendisine ayrılan odaya geçip dinlenmesini söyledi. İbrahim Paşa, kaderinden tamamen habersiz, başıyla selam verip padişahın huzurundan ayrıldı. O kapı kapandığında Süleyman'ın içindeki o eski dost da sonsuza dek öldü. İbrahim Paşa ipek çarşafların arasına uzandı. Dünyanın en tehlikeli sarayında en büyük düşmanlarının bir duvar ötesinde nefes aldığını bile bile. O kadar rahattı, o kadar emindi ki kendinden hızla derin bir uykuya daldı. Onu koruyan şey zırhlar veya kılıçlar değildi. Onu koruyan şey padişahın ona verdiği sözdü. Padişahın sevgisine duyduğu o mutlak, o kör, o kibirli güvendi. İşte Ebu Suud Efendi'nin fetvası tam bu anı bekliyordu. İbrahim Paşa bilincini kaybetti. Rüyalar alemine daldı. Artık yaşamıyordu. Uykunun o yarı ölüm haline geçmişti. Şartlar sağlanmıştı. Fermanın mühürleri kanla açılmak üzereydi. Gece yarısını çoktan geçmişti. Topkapı Sarayı'nın karanlık, taş koridorlarında 4 gölge belirdi. Onlar sağır ve dilsiz cellatlardı. Acımazlar, konuşmazlar, duymazlar, sadece uygularlardı. Siyah cübbeleri içinde, ellerinde o lanetli görevle İbrahim Paşa'nın uyuduğu odaya doğru bir ölüm meleği sessizliğinde yaklaştılar. Her bir adımları 20 yıllık bir dostluğun, muazzam bir yükselişin ve göz kamaştırıcı bir kibrin son saniyelerini sayıyordu. Kapı yavaşça ve sessizce açıldı. İçeri süzülen cılız ay ışığı sadece cellatların duvara vuran o korkunç gölgelerini aydınlattı. Ve kement İbrahim'in boynuna dolandı. Sessiz ve kolay bir ölüm olmadı bu. Fransız elçilerinin daha sonra yazacağı raporlara göre İbrahim Paşa uyandığında cellatları gördü. Hayatta kalmak için o kadar şiddetli mücadele etti, o kadar çırpındı ki odanın duvarlarına sıçrayan kan lekeleri yüzyıllar boyunca o cinayetin sessiz tanıkları olarak orada kaldı. Ama 4 güçsüz celladın elindeki siyah ipek kement acımasızdı. Gittikçe daraldı, daraldı, daraldı. Dünyanın en güçlü ikinci adamı, Serasker Sultan, Roma'nın ve Mısır'ın fatihi, Pargalı balıkçıoğlu İbrahim, dostunun sarayında, dostunun emriyle son nefesini kendi kanında boğularak verdi. Makbul İbrahim o gece o odada ölmüş. Yerini sonsuza dek Maktul İbrahim'e bırakmıştı. Bölüm 8. Miras-ı Makbul'dan Maktul'a. 15 Mart 1536 sabahı. İstanbul uykusundan yeni uyanırken, güneş henüz tarihi yarımada'nın tepelerine vurmamışken, Topkapı Sarayı'nın karanlık bir kapısından isimsiz bir cenaze çıkarıldı. Devletin ikinci adamı, koskoca imparatorluğun sadrazamı için ne bir cenaze namazı kılındı, ne de devlet erkanı saf tuttu. Görkem yoktu, gözyaşı yoktu. Sadece koyu bir sis ve derin bir sessizlik vardı. Bedeni gizlice kayıklara bindirilip Haliç'in karşı kıyısına, Galata eteklerindeki Canfeda Tekkesi'nin bahçesine getirildi. Padişahın çocukluk arkadaşı, alelacele kazılan o soğuk çukura bir suçlu gibi karanlığın örtüsü altında gömüldü. Ölümü, yaşamındaki o muazzam ihtişamın tam zıttıydı. Bugün o mezarın üzerine ne bir isim yazar, ne bir ünvan ve de bir fatiha. Sadece devrilmiş, isimsiz bir taş. İşte İbrahim Paşa'nın hayatındaki birinci bir paradoks burada yatar. Parda'da yoksul bir balıkçının oğlu olarak doğan, korsanlar tarafından esir edilen o küçük çocuk, dünyanın en büyük imparatorluğunun mutlak gücüne ulaştı. Roma'yı, Viyana'yı, Kahire'yi, Tebriz'i titreten adam oldu. Ama kaderin o acımasız ironisi, dünyaya sığmayan muhteşem İbrahim, sonunda üzerinde adının dahi yazılmadığı bir avuç toprağa sığmak zorunda kaldı. Osmanlı'nın liyakatle insanı nasıl zirveye taşıdığının en büyük kanıtı olan bu hayat, kibrin insanı nasıl yerin dibine soktuğunun da en büyük dersi oldu.
İbrahim toprağa verildikten sonra asıl enkaz Topkapı Sarayı'nda kaldı. Kanuni Sultan Süleyman altın kaplamalı ihtişamlı tahtında artık yapayalnızdı. Dünyaya hükmediyordu ama içindeki o kanayan yaraya hükmedemiyordu. İşte bu ikinci büyük paradokstu. Mutlak dostluktan mutlak ihanete uzanan yol. Hayatım boyunca seni öldürtmem diye yemin ettiği, ruhunu ruhuna bağladığı can yoldaşını bizzat kendi elleriyle, kendi emriyle boğdurtmuştu. İktidar denen o lanetli koltuk hiçbir dostluğu, hiçbir yoldaşlığı kaldırmıyordu. Süleyman devletini kurtarmıştı. Ama o gün o tahtta oturan adamın kalbi bir daha asla eskisi gibi atmayacaktı. Ertesi gün Divan-ı Hümayun toplandığında herkesin gözü o koltuktaydı. İbrahim Paşa'nın koltuğu artık boştu. Hiç kimse adını anmaya cesaret edemedi. Devlet ricali imparatorluğun o öğü çarklarını döndürmeye devam etti. Sanki İbrahim Paşa hiç var olmamış gibi davrandılar. Burada üçüncü paradoks karşımıza çıkar. Askeri deha ile siyasi körlüğün çarpışması. Mohaç'ta 2 saatte devasa bir orduyu yok eden, Mısır'da eşsiz kanunnameler yazan, Tebriz'i kılıç çekmeden alan o askeri dahi sarayın entrika dolu koridorlarında kendi sonunu görememişti. Savaş meydanlarında yenilmeyen adam, sultan ünvanını kullanma gafletiyle kendi kendini siyaseten yok etmişti. Yıllar geçtikçe Süleyman'ın acısı azalmak yerine daha da derinleşti. Muhibbi mahlasıyla yazdığı şiirlerde kaybettiği dostuna o karanlık geceye duyduğu pişmanlığı mısralara döktü. Ona kalan tek şey hatıralardı. Belki de Manisa'daki o ilk günlerinde İbrahim'in çaldığı o keman. Bu dördüncü paradokstu. Kültürlü bir insanın nasıl acımasız bir tirana dönüştüğü. Şiir okuyan, İtalyanca soneler dinleyen, çok dilli o zarif adam kibre yenildiğinde genç bir şairi acımadan astırabilen bir canavara dönüşmüştü. İktidar zehri, insanın içindeki meleği de, şeytanı da aynı bedende barındırabilen korkunç bir iksirdi. Ölümünden sonra sadece mal varlığına el konulmadı. Osmanlı tarihçileri padişahın emri veya korkusuyla İbrahim'in ismini kayıtlardan, minyatürlerden silmeye, yüzünü kazımaya başladılar. Damnatio memoriae, yani hatıranın, hafızanın lanetlenmesi. Onun o meşhur at meydanındaki heykelleri, yani halkın deyişiyle putları çoktan parçalanmıştı. Ve beşinci büyük paradoks. Hazreti İbrahim putları kıran peygamberdi. Oysa onun adını taşıyan Pargalı İbrahim, put diken adam olarak, Frank İbrahim olarak tarihe geçmişti. Hem İslam'ın kılıcıydı, hem de ruhunda hep o Venedikli, o Romalı, o Avrupalı kibri taşıyordu. Ve o kibir onu o kara toprağın altına çekti. Bir yanda altın sırmalı, padişahın lütfunu simgeleyen o ihtişamlı ve zirazam kaftanı, diğer yanda nefesini kesen o siyah ipek kement. Devletin zirvesindeki o adam artık yeni bir isimle anılacaktı. Yıllarca makbul, yani sevilen, kabul gören olan İbrahim, o geceden sonra sonsuza dek maktul, yani öldürülen İbrahim olarak tarihe kazındı. Bir gecede değişen sadece bir kelime değildi. O kelimeyle birlikte koca bir imparatorluğun masumiyeti de ölmüştü. Güneşe fazla yaklaşan Ikarus gibi kibrinin kanatları yanmış ve en dibe çakılmıştı. Pargalı İbrahim Paşa'nın hikayesi 500 yıl önce o karanlık gecede sona erdi. Bugün Sultanahmet Meydanı'ndan geçerken onun ihtişamlı sarayının hala orada dimdik ayakta durduğunu görebilirsiniz. Ancak sarayın asıl sahibi Galata'nın rutubetli bir köşesinde sessizce yatmaya devam ediyor. Tarih sadece savaşların ve antlaşmaların değil, insanın kendi içindeki o bitmek bilmez kibrin ve zaafların da aynasıdır. İbrahim Paşa her şeye sahipti ama sadece bir şeye, tevazuya sahip değildi ve o tek eksik elindeki her şeyi ondan aldı. Tarih fısıltısıyla kalın. Çünkü geçmişin fısıltıları bazen en yüksek çığlıklardan çok daha gür ve çok daha acı gerçekleri söyler.